Merhaba, videomuzda 2022 yılında çıkış yapmış en güzel 10 oyunu sizler için sıraladım. Bu sene genel olarak roguelike ve souls-like türüne ağırlık verilen bir yıl oldu. Bu iki türde pek çok güzel oyun piyasaya sürüldü. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve listemize başlıyoruz. Pek çok türü bir araya getiren bağımsız bir yapım olan Tunic, 2022 yılında beklenmeyen bir başarı gösteren oyunlardan oldu. Dinci tarafından dağıtımcılığı üstlenen oyun, Unreal Soldice adlı oyun tasarımcısı tarafından geliştirilmiş ve bu kadar kaliteli bir oyunu bize sunduğu için kendisine sonsuz teşekkürlerimizi yolluyoruz. Oyun genel olarak Souls-like oyunlardan ve Legend of Zelda oyunundan aşina olduğumuz mekanikleri harmanlayan bir yapıya sahip. İki benzeri karakterimizi izometrik bir bakış açısıyla yönettiğimiz, tasarımı oldukça akıcı bir görünüme sahip oyunlardan olan Tunic, 2022 yılında çıkan en iyi 10 oyun listemizde 10. sıradaki yerini alıyor. Yönettiğiniz baş karakterin bir kedi olması sebebiyle dikkatleri üstüne çeken Stray, oynanış mekanikleri ve ilgi çekici hikayesiyle listemizde 9. sırada yerini aldı. Oyunda sevimli kedimiz türlü bulmacaları atlatarak hayatta kalmaya ve kaybettiği evine ulaşmaya çalışıyor. Cyberpunk bir evrende ciddi düşmanlar ile mücadele ederek amacınıza ulaşmaya çalışıyorsunuz. Mekanik olarak oldukça yenilikçi, pek çok unsur çok iyi şekilde yansıtılmış oyuna. Zorluğundan daha çok geçtiği atmosfer ile ön plana çıktığını düşünüyorum bu oyunun. Karanlık, loş ışıklar içinde açık dünyada keşif yaptığınız, casual oyunculara daha çok hitap eden bu oyun 2022 yılında çok ses getiren bir yapım olduğu için 10 oyunluk listemize dahil etmeden geçemedim. Bağımsız oyun geliştirici Massive Monster tarafından geliştirilmiş ve Devolver Digital tarafından dağıtıcılığı üstlenen Out of the Lamb, roguelike türünde çok eğlenceli ve ilginç bir oyun. Özellikle Stardew Valley oyunundan aşina olduğumuz kamera açısıyla oynanması ve bunun yanında karşımıza çıkan düşman çeşitliliğinin çok fazla olması sebebiyle benim en çok oynamak istediğim oyunların başında geliyor. Buradan da anladığınız üzere oyunu daha henüz denemedim ama pek çok eleştirmen tarafından beğenilen bir oyun olduğu için listeye almadan geçemezdim. Oldukça ilgi çekici bir hikaye sahip olan Cult of the Lamb, kamera açısı sebebiyle oynanış bakımından bazı eleştiriler alsa da Devolver Digital arkasında olduğu için kesinlikle bizleri pişman etmeyecek kalitede bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bakalım sırada hangi diğer roguelike türündeki oyunla karşılaşıyoruz. Roguelike türünün gelişmesine büyük katkı sağlamış olan Rogue Legacy'nin devam oyununa geldi sıra. Rogue Legacy 2 çıktığı zaman her platformda yüksek puanlar almış, roguelike türünün kaliteli örnekleri arasına girmiş çok eğlenceli bir yapı. Platform türüyle roguelike türünü birleştiren bu oyunu karşınıza çıkan düşmanları ve bossları alt ederek ilerliyorsunuz. Öldüğünüzde ise oyuna en baştan başlasanız bile oynadıkça elde ettiğiniz bazı geliştirmelerle daha kolay ilerlemeye, düşmanlarının saldırını öğrendikçe daha rahat bölümlere geçmeye başlıyorsunuz. Zaten roguelike türünü de kabaca bu şekilde tanımlayabiliriz. Tüm bu sebeplerden Rogue Legacy 2 adlı bu güzel oyun listemizde 7 numarada kendine yer buluyor. Serinin diğer oyunun çıktığı dönemden kaynaklı çok şanssız bir şekilde hak ettiği değeri görmediğini düşündüğüm son oyununa geldi sıra. Horizon Zero Dawn, Forbidden West, İlk oyunun devamı niteliğinde olan çok kaliteli bir PlayStation eksklusif açık dünya oyunu. İlk oyunun çıktığı dönemde dünyanın en önemli oyunlar arasında gösterilen Legend of Zelda Breath of the Wild'ın çıkmış olması elbette eksklusif bir oyun için oldukça olumsuz bir durumdu. Aynı durumun ikinci oyununda da yaşanmış olması bence kötü bir tesadüf diye düşünüyorum. Bu oyunu söylemesem de oyunun dünyasını takip eden pek çok arkadaş ne olduğunu tahmin etmiştir. Şubat ayında çıkış yapan ilk oyundan farkları ise yeni düşmanlar, silahlar ve su altına inme mekaniği. Hikayemizde kaldığı yerden devam ediyor ki ben bu video oyunların hikayesine çok fazla girmeyi düşünmüyorum. Çünkü bu bir video makale değil, bir liste videosu. Her ne kadar oyunun yaşadığı olumsuzluklar olsa da bu oyunun kaliteli bir oyun olduğu gerçeğini değiştirmiyor tabii ki. Böylece Horizon Zero Dawn Forbidden West listemizde 6 numaradaki yerini kimseye kaptırmamış oluyor. 5 numarada adeta bir Bruce Lee filmini andıran ve daha önce hiç denenmemiş bazı oynanış mekanikleri kendinde toplamış çok ilginç bir oyun olan Sifu'yu görüyoruz. Oyun bir dövüş oynanmasından çok her öldüğünüzde yaşlandığınız ve belli bir yaşa geldikten sonra eğer ölürseniz tekrar baştan başladığınız çok garip bir mekaniğe sahip. Ama yaşlanmanız sizde tecrübe olarak dönüyor ve bunun yanında hareketlerinizde tıpkı normal insan hayatında yaşandığı şekilde yavaşlamaya, hantallaşmaya başlıyor. Oyun zorluk açısından da normal bir oyun için oldukça uğraştırıcı diyebilirim. Roguelike türüne değişik bir bakış açısı getirdiği ve oyun dünyasına yeni bir mekanik kazandırdığı için Sifu kesinlikle listede 5 numaradaki yerini sonuna kadar hak ediyor. Dövüş tekniklerinin oyunun oynadıkça
oynadıkça ve geçici ya da kalıcı olarak geliştirebiliyorsunuz. Oyun stilinize göre stratejinizi belirlerseniz oyunda çok daha rahat bir şekilde ilerlersiniz diye düşünüyorum. Eğer bu tür oyunlara yetkinliğiniz yoksa oynanışa alışmak oldukça zaman alıyor diyebilirim. Öldükçe yaşlandığınız ve bunun size etki ettiği oyunlar Sifu ile başladı diyebilirim. Bakalım Sifu'dan sonra bu tarz bir mekaniği yaşatabilen başka oyun karşımıza çıkacak mı? Hep beraber göreceğiz. Bakalım sırada hangi şaheser karşımıza çıkıyor? JRPG türünün en iyi oyun serisi olarak gösterilen Persona 5, 2022 yılında Royal sürümüyle karşımıza çıktı. Oyun, oynanıştan daha çok bize sunduğu fantastik hikayesiyle ön plana çıksa da turn-based oynanış mekaniğini bu kadar eğlenceli bir şekilde sunan çok nadir oyun var diyebilirim. Kendinizi adeta bir animenin içinde hissettiğiniz bu denli kaliteli başka bir oyun bulmanız gayet zor diye düşünüyorum. Oyunun oldukça uzun saatler sonrası bittiğini düşündüğünüzde ancak zamanı olanları önebileceğim bir oyun olan Persona 5, bildiğim kadarıyla şu an Xbox Game Pass üzerinden de oynanabiliyor ki bence bu günümüz şartlarında bir oyun sever için oldukça büyük bir şans. Oyunda karşınıza çıkan düşmanları ekibinize yer alan karakterlerin personeleriyle alt etmeye çalışıyorsunuz. Bu persona genellikle ekibinizdeki karakterin kişiliğiyle bağdaştıran bir hayvan veya fantastik bir yaratık oluyor. Zaten oyunun yüksek puan almasının sebebi de belki de bu diye düşünüyorum. Ve şimdi geldik ilk 3 sıraya. Bakalım sırada bizi hangi ilginç oyun bekliyor? 2022 yılına damga vuran ve oyun dünyasına yepyeni bir tür kazandıran oyuna geldi sıra. Vampire Survivors. Beklenmeyen derecede oyunseverler tarafından büyük beğeni kazanan oyun, bağımlılık yaratan mekaniklere kesinlikle 2022 yılının en sürpriz çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun ana mekaniği ise şu şekilde. Seçtiğiniz karakterin özelliğine göre sahip olduğunuz büyüyle hem düşmandan kaçıyor hem de düşmanları yok ediyorsunuz. Oyunda ilerledikçe level atlıyorsunuz ve her level atladığınızda yeni silahlar ve çeşitli bufferları seçebildiğiniz bir ekran karşınıza çıkıyor. Güçlü düşmanları öldürdüğünüzde sandık düşürme şansı yakalıyorsunuz ve açtığınızda tamamen şansa dayalı olarak para ve geliştirmeler elde ediyorsunuz. Her özellik en fazla 10. seviyeye çıkabiliyor ve bu son seviyeye ancak sandıktan çıkan geliştirmelere geçebiliyorsunuz. Yani bu son seviyeyi açabilmeniz için sandık düşürmeniz gerekiyor. Bunun gibi oynadıkça açılan pek çok özelliğin olması da oyuncuları bu oyuna bağlayan en önemli mekanikler diyebilirim. Tüm bu özellikleri sebebiyle Vampire Survivors tür yaratan bir oyun olarak 2022 yılının ilk 3 oyunu arasına girmeyi kesinlikle hak ediyor. Kratos ve Atreus'un macerası kaldığı yerden devam ediyor. Hiç şüphesiz 2022 yılında en çok beklenen oyunların başında gelen God of War Ragnarok, hikayesinin düzgün bitmediği konusunda eleştiriler alan bir oyun olsa da ki bu kişiden kişiye değişebilen bir konudur. Genel olarak oyuncular tarafından sevilen bir oyun oldu. Bunda oyunun oynanış anlamında çok akıcı olması ve oyunculara Kratos'un gücünü çok iyi şekilde yansıtan mekaniklere sahip olması etkili oldu diyebiliriz. Atreus konusunda da bu oyunun karakteri daha çok ön plana çıkardığı için neredeyse Kratos'la eşit derecede öneme sahip bir karakter haline geldiğini söyleyebiliriz. Kişisel olarak Atreus'a çok ısınamasam da bu oyunda kesinlikle çok daha çekilebilir bir karakter olduğunu fark edebiliyorsunuz. 2023 yılında çıkmış olsaydı kesinlikle bir numarada olabileceğinin derecede kaliteli olduğunu gerçeğini de atlamamak gerekir. İlk oyununda tamamen farklı bir oynanış modeline geçen serinin son oyunda kesinlikle herkesin oynaması gerektiğini düşünüyorum. 2 numarayı da gördüğümüze göre artık zirvedeki oyunu açıklama vakti gelmedi mi sizce de? Dark Souls serisinin efsanevi oyun tasarımcısı Hidetaka Miyazaki ve Game of Thrones kitap serisinin ünlü yazarı George R. R. Martin'i bir araya getiren ve dünyanın en iyi oyunları arasına giren muhteşem bir oyun olan Elden Ring, bana göre 2022 yılının açık ara en iyi oyunu diyebilirim. Hatta tüm zamanların en iyi oyunları listesi yapılsa ilk 3'ü zorlayacağını da düşündüğüm bir kalitede olduğunu düşünüyorum Elden Ring'in. Açık dünya ve Souls-like unsurlarını birleştiren ilk AAA oyun desek de çok yanlış bir şey söylememiş oluruz. Oyun çok geniş bir açık dünyaya ve boss çeşitliliğine sahip olmasının yanında ilgi çekici bir atmosfere ve arka planda mükemmel bir hikayeye sahip. Kesinlikle bir başyapıt, yabancıların deyimiyle bir masterpiece olarak nitelendirebileceğimiz Elden Ring, geçtiğimiz yıla damga vuran en önemli oyun oldu. Dark Souls türü oyunların tüm oyunseverlerce oynanabilir dereceye gelmesi elbette ki serinin fanları açısından rahatsız edici bir durum gibi gözükse de aslında bu çok doğru bir yaklaşım değil. Bu oyunların kalitesinin herkese ulaşması belki oyun dünyasının bu tür oyunlara önem vermesine sebep olacak. Bu da bu tür kaliteli yapımlar için tüm firmaların uğraşmasına sebep olacak bir durum oluşturacak. Bir bakıma bu durum oyun şirketleri arasında rekabeti arttıracak olması sebebiyle biz oyuncular için olumlu sonuçlar doğuracaktır diye düşünüyorum. Bu kadar önemli tür oluşturan
iki türü bir araya getirip çok kaliteli bir yapım ortaya koyan bir durumun oluşması tabii ki Elden Ring'i bir numaraya taşıyan en önemli sebepler diye düşünüyorum. Böylece zirveyi de açıklamış olduk. Umarım liste sizi de memnun etmiştir. Sizin en iyi oyununuz ne? Aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. 2023 yılı umarım tüm dünya için savaşların olmadığı, ülkemiz için ise ekonomik sıkıntıların olmadığı ve herkesin mutlu olduğu bir yıl olur. 2022 yılı gerçekten pek çok açıdan insanlık medeniyeti için kötü bir yıl oldu diyebiliriz. Oyunlar açısından ise oldukça güzel geçen bir yıl olduğunu düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.